Netflix'in yeni genç yetişkin spor romantizmi uyarlaması Finding Her Age, aşk yönüyle başarısız olurken son derece rekabetçi bir sporcu ailenin gerçekçi bir tasvirini sunuyor. Jennifer Iacopelli'nin aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanan Finding Her Age, rekabetçi buz patencisi Adriana Russo'nun buz dansının asi çocuğu Braden Elliott ile yeni bir paten partnerliği kurma çabasını konu alıyor. Durumu daha da karmaşık hale getiren Adriana'nın eski partneri ve çocukluk aşkı Freddie, yeni partneri Riley ile birlikte Adriana'nın ailesinin buz pateni tesisine geri dönüyor. Riley de Adriana'nın en yakın arkadaşlarından biri. Bu arada Adriana'nın babası maddi sıkıntılar içinde boğulurken büyük kız kardeşi neredeyse depresyona sürükleniyor ve herkes aile büyüklerinin kaybı için hala yas tutuyor. Tüm bu olaylar göz önüne alındığında Adriana, Braden ve Freddie arasındaki kaçınılmaz aşk üçgeni Finding Her Age'in 8 bölümünde düşündüğünüz kadar fazla yer kaplamıyor. Ancak genel olarak bu çok muhtemel ki iyi bir şey. Çünkü bu diziyi izleyen herhangi bir aşk hikayesi tutkunu sonuçtan hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Sonuç kesinlikle hak edilmiş gibi hissettirmedi. Finding Her Age'in aşk üçgeni, gösterinin en zayıf noktası. Romantik açıdan Finding Her Age serisi pek çok unsura sahip. Aşk üçgenleri, ilk aşklar, rekabetçi çekişmeler, Adriana ve Braden'ın bir sponsorluk kazanmak için bağlantılarını sosyal medya ve kameralar önünde göstermek üzere anlaştıkları bir sahte flört bile var. Bu tür klişeler türün vazgeçilmezlerindendir. Ancak bunların etkisi karakterlerin ne kadar ilgi çekici olduğuna bağlıdır. Bu bağlamda Freddie pek dikkate alınmıyor gibi hissettiriyor. Aşk üçgenleri, her iki romantik adayda ana karakter için uygun bir eşleşme hissi veriyorsa, güçlü bir dramatik gerilim oluşturabilir. Ne yazık ki Freddie, sezonun ilk yarısında görülebilir bir varlık değil ve Adriana ile olan geçmişine dair ikna edici bir şey gösterilmiyor. Freddie, özellikle Adriana Braden ile yakınlaştıkça çoğu zaman ondan uzak duruyor ve Adriana'nın duygularının aniden değiştiği sırada bile bu durumu sürdürüyor. Braden ile olan kimyası ise gerçek anlamında hissedilir. Birlikte dans ettiklerinde veya sadece vakit geçirdiklerinde aralarındaki bağ belirgindir ve bu durum oldukça rahatsız edici bir şekilde göz önüne seriliyor. Braden ayrıca bireysel olarak Freddie'den çok daha derin bir karaktere sahip. Adriana ile antrenman yaparken gerçekten bir gelişim gösteriyor. Oysa Freddie çoğunlukla durağan kalıyor. Yalnızca annesiyle olan uygunsuz bir tartışma sırasında bir şeyler değişiyor. Orijinal kitabı okumadım. Bu nedenle bu sorunun kaynak materyalde olup olmadığını bilemem ama aralarında gerçek bir dengesizlik söz konusu. Aşk üçgeni pek başarılı olmasa da Freddie ve Braden'ın Adriana ile olan ilişkileri dışında birbirleriyle olan etkileşimlerinden hoşnut kaldığımı itiraf ediyorum. Bu karakterler genç erkeklerdir. Onları çocukça davranışları için affedebilirsiniz ama her ikisi de bunu aşarak gerçekten birbirlerine yardım etmeye istekli oluyorlar. Bağ kurdukları anlar aşk üçgeninin sorunlarını biraz telafi etti. En azından yalnızca birbirlerine kıskançlık yapmıyordular. Ancak Freddie'nin gerçek yönlerini Braden ile birlikte sahnelerinde daha çok gördüğümüzü düşünüyorum. Bu durum yine de dizinin ana romantik yönüyle ilgili sorunları ortaya koyuyor. Finding Her Edge, ailelerin mücadelelerini derinlemesine açıklıyor. Adriana'nın Braden ve Freddie arasında gidip gelmesiyle birlikte Russo ailesinin diğer üyeleri de dikkat çekiyor. Adriana'nın ablası Elise, gösterinin en karmaşık karakteri olarak öne çıkıyor. Bir performans sırasında yaşadığı zor bir düşüşten sonra Elise tekrar buzda kaymaktan korkuyor ve aynı zamanda Adriana'nın ailesinin kaykay hiyerarşisindeki yerini almaktan endişe ediyor. Russo ailesinin geçmişi düşünüldüğünde ebeveynleri olimpiyat şampiyonu, Elise'in yaralanmasıyla başa çıkmada zorlanması anlaşılabilir. O mükemmel bir kahraman değil, bu da onu ilginç bir karakter yapıyor. Önemli hatalar yapıyor ama bunlar için eleştiriliyor ve ailesiyle barışmak ve iyileşmek için çaba sarf ediyor. En küçük kız kardeş Maria'dan bahsedelim. O cesur ve bağımsız. Büyük kaykay sahnesi gerçekten izlenmesi en keyifli ve dinamik olanıydı. Ailesinin soyluluğuyla ve içindeki kayırmacılıkla başa çıkma çabasını kendi tarzıyla görmek ilginçti. Hem Elise hem de Adriana ilgi çekmeyi arzularken Maria normal bir hayat sürmek istiyor. Eğer Finding Her Edge sadece 3 kız kardeşin rekabetçi kaykay dünyasında yol bulma mücadelesi üzerine bir dizi olsaydı, bu da oldukça etkili olabilirdi. Sezonun en iyi ve duygusal anlarından bazıları Russo kız kardeşleri arasında geçiyor ve gösterinin ertelenmiş yası araştırma çabasını takdir ettim. Ancak bu durum serinin ana romantizmini başaramadığını gösteriyor. Adriana'nın partner sorununa bir çözüm bulunduğunda aslında istediği kişiyle herhangi biriyle kaymayı seçebilirdi.
Finding Her Edge, prestij televizyonu değil. Bölümler sıradan diyaloglar, tahmin edilebilir olaylar ve bazı garip performanslarla dolu. Yine de bazı diğer modern genç yetişkin dramanlarından daha samimi ve gerçekçi hissettirdi ve Adriana ve kız kardeşlerinin gelecekleriyle ilgili ilgimizi sürdürmek için yeterli başka hikaye unsurları var, heyecan verici bir aşk üçgeninin eksikliğine rağmen. Finding Her Edge'in tüm bölümleri şu anda yalnızca Netflix'te yayınlanıyor.